Gelelim tekrar sana Bana, Demetciğim. ben geldim. Felaket falan dedik ya, rahmetli Ayfer Feray'ın hayatındaki en büyük felaket geçirdiği bu İşte kaza onlar sonucunda. felaket gerçekten. Evet. Seninki neydi en büyük felaket? Yok öyle, Hiç ona yok yakın bir yok, şey yok. hayır Çok şükür hiç. Çok olmazdı şükür, inşallah. aynen inşallah. Allah kazadan, beladan, Amin, nazardan amin, saklasın. evet. Sana da çok nazar değer ha yani. Biraz düşük o şeyim. O yüzden belli ritüellerim var, yapıyorum. Hallediyor musun? Yani hallediyorum. Çok dualar Nazar okuyorum. savarların mı var? Nazar sabahlarım, güzel dualarım var. Onları çok okuyorum. Gül suyu falan sıkıyorum bazı yerlerime, bakalım. Sen hiç Ayfer Hanım gibi Allah mesleğinde veya korusun. başka bir yerde ölüme yaklaşmadın değil mi? Yok, Kazan falan var mı? trafik kazalarım var küçük yaşlarda ama. Bayağı bir böyle 5 takla atıp uçmuşluğum var. Ama çok şükür sadece işte sol omzum kırıldı ve işte boyun arka tarafta işte bir liflerim falan koptu. Öyle atlattık. Büyük atlatmışsın. Büyük atlattım, küçüktü de yaşım. Benim de Hülya Avşar'ı seyrettiğimde de o fünyeyle o korkunç bir Ya şeye onunki geçirmiş. Onu ben müthiş bir kaza biliyorum o. zaten. Paramparça Bana da oldu. ilk Asansör filminde bir sahnem var. Mustafa Altıoklar Evet çekiyor. evet. Arzu Yanardağ falan var. Evet, hemşire rolündeyim. İlk sahnem üstüme fünye yerleştirecek, vurulacağım ve öleceğim. Mustafa Altıoklar'a diyorum ki ya bana anlat biraz, yani nasıl yapacağım? Yine küçücüğüm zaten. Dedi ki o kadar gerçek korkacaksın ki bir Bir şey şey yapmana gerek bir kalmayacak. şey de çekeceğiz dedi. Hakikaten öyle oldu. Bam Ya diye üstümde patlayacak. patlayınca tabii bu olayı Hülya'yı falan sonradan öğrendim. Hakikaten aslında çok tehlikeli bir şey fünye. Çok tehlikeli bir şey ama işte Mustafa'nın artık yönetmen olduğu dönemlerde Tabii filan tabii artık hem doğru onun gibi ve evet, hem de yönetmenler doğru hem de yapılıyormuş. ekipler değişti, Evet, malzemeler işçiler, değişti filan. malzemeler tabii çok daha farklı olmuş. Peki tekrar sormayacağım. Ölümden korkmuyorum. Senin Korkmuyorum. için geçerli. Ha, evet, geçerli. Senin için de Korkmuyorum. geçerli. Çünkü mukadderat diye bir şey var ya. Evet, evet. Sen başta da söyledin. Değiştiremeyeceğim şeyler için kendimi çok yormuyorum diyorsun. Yormuyorum ama erken de ayrılmak istemem bu dünyadan. Şüphesiz. Evet. Peki babandan da hareketle sorayım ama sadece onu içermiyorum. Bir insanı çok bağlı olduğun bir nesneyi, bir eşyayı, bir anıyı kaybetmek. Evet. Kayıp nedir? Nasıl başa çıktın mesela sen kendi hayatında? Tabii ki kayıp var, kayıplar var. Ben çocuklarım olmadan, yani onları çok ayrı bir yere koyuyorum. Annem hep şunu söyler, su hep aşağı doğru akar. Evet. Yani Allah hep çocuklarımıza sağlık versin. Bir şekilde anne baba çok kıymetli, bir insan hayatında çok önemli, en önemli hatta şeylerden biri. Fakat yine babamın kaybında çocuğuma sarıldım. İşte hamileliğime sarıldım. Yani beni hayata tutan bambaşka ve çok daha önemli bir şey vardı. Ama hani bir arkadaşımın... Koskoca devam edecek bir hayat var kucağında, Evet, evet, ellerinde. yani bir sorumluluğum var, muhteşem bir sevgi var. Yani hani babam beni kaybetse bu çok daha acıydı. Evet. Onu demek istiyorum. Çok Yani haklısın. bunun üstesinden gelebildim. Düşünmesi bile korkunç. Evet, korkunç. O yüzden her şey sıralı olsun. Anladım. Peki yani hiç mi korkun yok hayatta? En büyük korkun ne? Çocuklarıma bir şey Çocuklarına olmasın. bir şey Başka olmaz. hiçbir Ne korkum kadar yok. haklısın. Evet. Yaş almaktan korkuyor musun? Onun için mi bu kadar özenli ve dikkatlisin? Güzel yaşanmak istiyorum. Yani şey gibi bir halim yok. Öyle Aslında öz saygıyla ilgili bir şey değil mi? evet, yani ben hani 60 yaşına gelip de 25-30'luk gibi göstermek gibi bir derdim yok. Ha, şimdi hoşuma gidiyor yaşını göstermiyorsun dediklerinde, bunu ben de görüyorum. Genetik olarak çok şanslıyım. Babam da 69 yaşındaydı vefat ettiğinde. O da çok değil hiç. Ama çok genç gösteriyordu. Keza annem öyle, şu anda 73 Genetik bir yaşında. mirasım var Genetik bir diyorsun. mirasım var. Çok da iyi bakıyorum. Dediğiniz gibi yani kendime saygıdan bakıyorum. Çocuklarıma karşı saygıdan, böyle zımba gibi bir anne olmak istiyorum. Ve onların da her zaman hayranlık duymasını istiyorum. Fotoğrafınızı gördüm Evet. kızınla.
oğlunla da kızınla da Evet. ama kızınla artık bayağı abla kardeş gibi Evet, duruyorsunuz. evet. Evet. Çok da benziyoruz. Çok Böyle benziyorsunuz. İş yüz kopyası. evet, yüz hatlarımız. Ben bile bazen uzaktan geliyor, kendim geliyormuş gibi görüyorum. Çok Ne güzel. güzel ama. Çok güzel bir duygu. Evet. Peki 95 yılında Türkiye Güzeli Evet. seçildiğinde 18'ini bile doldurmamıştın. Evet. Bugün olsa o yarışmaya bir daha girer misin? Girerdim tabii ki. Bana muhteşem bir hayat yarattı. Evet. Bugün 18 yaşında olsam, tazeliyorum soruyu, bugünkü güzellik yarışmalarına girer misin? Hayır. Ha? Hayır. Bugünküne Neden? girmem. Ben de jüri oluyorum, gidiyorum, görüyorum. Şimdi benim İşler zamanımda mi değişti? bir kanalda, en büyük kanallarda canlı yayınlanırdı. Dünyaca tescilli bir yarışma olurdu. Evet, yine Miss World'e gidiliyor. Yine dünyaca tescilli yarışmalara gidiliyor. Fakat buradaki önemi çok farklıydı. Yani bütün hayat dururdu. İşte üstümüze hani o kazanacak, bu kazanacak. Eurovizyon gibiydi Evet, diyorsun. hala işte nasıl onun da değeri azaldı. Bu da öyle. Benim yarışmamda sevgili Ajda Pekkan vardı. Jürideydi. Hayır, şarkı söyledi. Sahnede vardı. İnanılmaz büyük bir sahne Büyük yapılıyordu. gösterilerde, Büyük evet. gösteri. Televizyonlar bu işten anormal paralar kazanıyorlardı. Herkes Reklamlar. kazanıyordu galiba, değil Herkes mi? kazanıyordu. Ve dediğim gibi yani bir güzelin hayatını da inanılmaz bir şekilde değiştiriyordu ki benden önce bir sürü olanları gibi. Ama işte sonra son 10-15 seneyi sorsanız ben bile doğru düzgün bilmiyorum. Kim nerede ne yapıyor haberim Evet, yok evet. diyorsun. Yani bir iki tanesini biliyoruz ama Anladım. yani bizim zamanımızda çok kıymetliydi tabii. Şöyle düşünenler de var. Güzellik üstünden yarıştırılmak yakışıksız, bugün için söylüyorum, yakışıksız, bugün de dün de neyse, bir bakıma kız çocuklarını ötekileştirmek gibi bir şeydir diyenler var. Katılır mısın? Şöyle bir şey, yarışmaya Bu sadece güzellik girmeseydim de yarışması. ötekileştiriliyordum. Yani ne fark ediyor ki yani bir yarışmada sadece Topu taca atma tescilleniyorum. ama. Yo gerçek şeyim bu. Yani ya benim kızım şimdi istese o dönemin gibi görkemli yarışmalar olsa yine onu destekler ve girmesinde hiçbir sakınca görmem. Size açtığı kapılar önemli. Yani bu dünyanın her yerinde var. Yarışmanın Bir şey içeriği, yarıştırmak. niteliği önemli Yani diyorsun. hani bilgi de yarıştırılır, fizik de yarıştırılır, vücut geliştirme de yarıştırılıyor. Yani Evet. o zaman o da vücudu sergilenen ve vücut Doğru, tarafından. tabii. Onun için de geçerli bu Yani söylediğin. Doğru ama kimse söylüyorsun. onunla ilgili bir şey söylemiyor. Güzellik Yok. yarışmalarıyla ilgili söyleniyor. Erkeklerin kendi aralarında ne yaptıkları bazen çoğu kimseyi ilgilendirmiyor. Yani. İlgilendirmiyor, evet. Hanımlar daha çok. Kadın figürü biraz Kadın daha figürü çok daha konuşulan ve çekici. dikkat çeken bir olay. Evet, eskisi gibi olsa kızım katılsa hayır demezdim diyorsun. Demezdim Anladım. tabii ki, evet. Ama buna şeyi de ekliyorsun. Yani yarıştırılan sadece güzellik değil. Kesinlikle Daha bütüncül İşte bir şey. dil bilmek, kesinlikle bir ek lisan bilmek, Bir donanıma donanıma olması. sahip olmak ve asıl zaten oradan sonra kendini nasıl yetiştirdiğin, sana biri bir yol veriyor, bir başlangıç. Oradan sonra nasıl gittiğin önemli. Herkesin yolu farklı zaten. Peki son zamanlardaki biraz şeyden hareketle söylüyorum. Saç ektirmeden tut da botokslara, estetik müdahalelere her cinsten, her Evet. türden büyüğü, küçüğü filan. E, bu bu güzellik takıntısı, güzel olma takıntısı. Burada bir sıkıntı var mı ya? Herkes bu kadar mum gibi olmak zorunda mı? Yani Zorunda değil ama onu isteyen yaptırıyor zaten. İstemeyen yine yaptırmıyor ki. Şöyle bir şey, hani ben kendimden örnek vermek istersem, ben güzellik olgusuyla büyüyen bir insanım. Yani her daim bana, aha güzelsin, güzelsin, oradan güzelsin. ölçüldüm, edildim. Evet, o yüzden şu anda tabii ki güzel kalmak istiyorum ama bunu abartmıyorum yani. İşte ben de yaptırıyorum. Senede bir kere botoks yaptırıyorum. Dudağımda dolgu var. Artık bunu söylemekten hani sıkıldım. Başka hiçbir yerimde estetiğim yok. Ne burnum, ne çenem, ne elmacık kemiğim hiçbir yerimde yok. Ki ben çok dürüst bir insanım. Sen Yani büyük bir şimdi dürüstlükle. sunuculukta, oyunculukta falan genel olarak şöyle diyelim, kimse kızmasın. Eğlence dünyasının insanlarıyız biz. Evet, Sen, tabii ben ki, falan. tabii ki. Şimdi burada o çok sorgulanabilir bir şey değil. Sen sürekli göz önünde olan falan. Evet, yani enstrümanı kendi vücudu olan, ben de evet, öyleyim. evet. İnsanlarız. Belki bazı müdahaleler oluyor. Geniş kitlelerdeki bu şeyi
bu denli güzellik takıntısını da bir sıkıntı var mı diye merak ediyorum. Olduğunu söylemiyorum da hani Şöyle bir şey bence var. düşünmedim bunu. Şunu ben söylemek istiyorum. Mesela bu aplikasyonlar var telefonlarda. Kendini incelten, öyle yapan, uzatan Ha falan. evet evet. Onun yerine Ben spor sandalye yapsalar... yogasına bakıyorum şu ara. Yaşım 60 olduğu için. Ya çok güzel. Yani onun yerine sabah erken kalkıp güzel beslenip sporunu yapsa Yapsan o çok daha çok daha iyi olacak. Yani bize hayat boyu bir bu şeyler diyetler falan çok sunulacak. sıkıntılı değil mi ya? Diyet kelimesine ben inanmıyorum zaten. Ben bu sağlıklı yaşamla hakikaten yani vitrini ol deseler, yani ben çok uyarım ona. Çünkü gerçekten öyle yaşıyorum. Alkol yok, sigara yok, sağlığa zararlı. Zaten Hiçbir şey yok yani. evet, bayağı robot gibi Yo yo yaşıyorum ama şey yapmak yok istemedim. yani günde aldığım İronik 2 değil. tane tatlandırıcım var. Onda bile diyorum yani bunu da bir bıraksam çok iyi olacak ama O çaya kahveye attın tatlandırıcı. kahveye atıyorum, çaya atmıyorum. O Sadece kadar dikkati ne oluyor ya? evet, evet ama onu seviyorum yani. Sabah Öyle erken yaşamayı kalk, seviyorsun. ritüellerini yap, Vücudun istiyor kendine değil mi bak. sporunu filan? Hadi yap Kendime çok falan diyor. saygı duyuyorum o anlamda. Yani birine göstermek için değil ama o yüzden bize sunulan bazı şeyleri daha pozitif anlamda alırsak, hani sadece görüntü olarak değil de biraz daha kendimize alırsak onları, güzel olmak kötü bir şey değil, güzel. Ama yani bunu kafaya takmadan, bunu bu kadar maddesel şeylerle tutunup onlarla mutlu olma hırsına tutunmadan, Düşmeden. evet, daha o zaman daha güzel. Yani 3 ayda bir yaptırmıyorsun da o botoksunu belki senede 2 senede bir yaptırıyorsun ki benim yaşım için bu çok büyük bir açık yani arası. Hani 20'li yaşlarda kızlar artık yaptırıyor yani Ya hiç o gerek işte yok ben yani. birazcık onu da kastediyorum. Çok Evet, genç bir evet özendiriliyor buna yani çünkü neredeyse bedensel inanılmaz. bütünlüğü tamamlanmamış estetik peşinde Evet, evet yani bu koşması evet, korkutucu değil mi evet biraz? yani Evet. bu doğru bir şey değil tabii ki ama ne yazık ki e, dünyada hep böyle şeyler var ve şu anda çok daha fazla. Evet yani. Doğru. Yapay zekayı da iyi kullanırsak iyi, Heh, o evet, kullanamazsa onun kötüye gibi bir kullanırsak şey kötü evet. oluyor. Evet, peki. Doğru söylüyorsun. Bursa'da doğdun, büyüdün ve 18 yaşını henüz doldurmadın. İşte Miss Turkey birinciliği geldi. Bu şöhret demek. Hem de sık. Hem de Hele o hem de nasıl? zamanlarda ne şöhret. Evet. Yük oldu mu o zaman? Çok. Şimdi bunu bugünkü gençler için de soruyorum. Yani birdenbire fenomen olan, birdenbire genç bir oyuncunun çok fazla popüler olması hoş şeyler ayrı. Yani karşı olduğum için söylemiyorum da. Burada bir zorluk var mı? Bir kendini kaybetme, şımarma durumu oluştu mu mesela sende o 17 Bende yaşında falan? şımarma hiç olmadı ama zorluklarını çok yaşadım. Yani gerçekten ailem benim de İstanbul'a yerleşti. Kapımızın önünde yani buradan bütün hani o dönemde paparazilik yapan arkadaşlar da beni Çadır mı doğrulayacaklar. kuruyorlardı orada? Yani gerçekten sabaha kadar kalıyorlardı ki ailemle oraya giriyorum mesela. Ve her yerde, her çıktığım yerde inanılmaz bir basınla İlgi yaşıyordum, görüyorsun, evet. ilgi görüyordum. Hatta şimdiki işte o zamanın pop starları gibi evimin önünde genç kızlar bekliyordu. Arabama binerken ağlayanlar, sarılanlar. Bir tür rol model, Evet erkenden rol ama model bu çok olmak yani. güzeldi. Tabii çok maddi olarak iyi bir ailede doğmuş ve her şeyi Olmanı çok önceden gördüğüm için şanslıydın. bu ilgi ya da işte bu para beni Şaşırtmadı. şaşırtmadı, şımartmadı. Ama şeylerini yaşadım. Yani bir magazin figürü olarak bayağı tokatlar yedim sağdan soldan. O bir genç kıza çok ağırdı Ağır yani. geliyor. Hiçbir genç kızın bunları yaşamasını istemem ama maşallah çok güçlüymüşüm yani. Bir de sıkı bir anneyle çok sıkı iki abi var. Çok yani çok Onlar mutlu bir ailem var. kültürlü Hala insanlar öyleyiz. falan. Yani eşleriyle çok büyük ve güzel bir aileyiz. Hala birbirimize çok destek oluyoruz. İşte aile her Aile şey. çok önemli. Biraz Evet. önceki o hikayede mutlu aile olduğu zaman parasız da Bambaşka bir şey. olsanız gerçekten mutlu Mutlu oluyorsunuz. oluyorsunuz. Yani o en önemli şey. Peki Demetciğim, ben en üst seviyede başladım. Evet, Seviyeden başladım. evet, Bir yere bir merdivenleri tırmanarak falan gelmedim. O evet. merdivenlerin en üstüne beni bıraktılar diyorsun. Bu mesela bu tespit çok güzel bir tespit. Çok
yüksek bir şuur şeyi, bu düzeyi. Farklı da bir başarı biçimi. Ee, ideal olan hangisi? Ya ideal olan diye bir şey yok aslında ama ben şeyi istemezdim. Hani ya 3 sene o ajansa gittim, 5 sene orada oldum, Süründüm şöyle falan. öyle oldu. Heh, sonunda yani işte artık şey oldum, ünlü oldum, istediğim yere geldim. Bilmiyorum, ben oralarda çok demoralize olurdum. Ama bu benim tam istediğim hayata göre, karakterime göre tam doğru bir şey oldu aslında. Yani benim elime verilen şeyi ben güzel Doğru kullandım, ve iyi bir doğru biçimde kullan. kullandım diye düşünüyorum. Parayla ilişkin nasıl? Çok iyi, çok da severim parayı. Doğru kullanabiliyor musun? İyi idare edebiliyor Çok musun? şükür, çok şükür. Çocuklar yurt dışında olduğuna göre Onlara daha onlar çok yurt bedava dışına olmuyor. gitmek durumunda olduğuma göre Evet. evet. Ama şu var benim hayatımda. O kadar Allah çok da güzel keyifle de veriyor bunu. Çünkü doğru bir şeye harcadığınız zaman. E, Benim tek derdim işte Ömer'e daha çok gidebileyim. Onları bir arada işte İrem'le Ömer'i her sene nereyi isterlerse oraya tatile götürüyorum. Keşke daha fazla üçümüz bir araya gelsek, ayrı ayrı da yapabiliyoruz ama Ömer'in maç programlarından biraz Otoriten daha nasıl çocukların üstünde? Otoriten? e, otorite demeyeyim ama birbirimize çok saygı duyarız. Hayır dediğin şey hayır oluyor mu? Pek fazla hayır demiyorum. O hayır, o çok güzel ama dediğin zaman da o Ya artık o günleri dediğin dedik geçtik oluyor. bence. Geçti. Şimdi hayır desem de pek işe Olanın yaramaz yaşı gibi. Ya çünkü bu benden arada. çok ayrı hayatları var. Yani bir araya geldiğimizde de ben onların her istediğini yapmaya çalışıyorum ki o burada oldukları, evlerindeki oldukları o kısıtlı zamanı çok Huzurlu istedikleri geçirsinler. gibi geçirsinler. Öyle bana da hayır denmesini istemezdim. O yüzden onlara pek hayır demiyorum. Parayla da aran iyi. Çok Güzel. şükür, evet. Para seni yönetmiyor, sen parayı Evet, yönetiyorsun. biraz önce onu Evet, anlatıyordum. ben Yani biraz benim kestim de onun için oraya estağfurullah hiç döndüreyim dedim. önemli değil. Hani gidip böyle bir iki kendime pahalı çantalar şeyler alacağımı bir kere daha yurt dışına dışına Ömer'in yanına çocuklarıyla. gitmeyi tercih ediyorum. O yüzden beni çok daha besleyen şeyler var. Şu andaki mantığımı ve şu andaki hayata bakış açımı çok seviyorum. Harika. Ee, geçmişi mi sahipleniyorsun yoksa sen ben önüme bakarım diyenlerden Oo, misin? ben tam önüme Önüme bakarım. bak. Hiç geçmişe bakmıyorum. E, En güzel huylarımdan biridir. anılar? İstediklerimi alıyorum. Evet, Ve zaten hemen öyledir. siliyorum. Hepimiz de Evet, öyle. evet, evet. Yo bazen bazıları onları böyle çok tutunuyor ya. Yok yok, hafıza Ben seçtiğin hiç, şeylerdir ben Demet ya. hiç aynen. Direkt önüme bakarım. Hiç kimsenin uzun uzun oturup yediği halkları anlatmışlığı var mıdır? İşte iyileri seçip anı diye Evet, evet, anlatıyoruz. evet. Hepimiz Yok hiç öyleyiz hiç yani. gerek yok yani. Hep hayat çok güzel. Güzel. Hayatına buradan dönüp baktığında değiştirmek istediğin bir şey var mı? Yani keşkelerden filan, iyi kilerden bahsedelim diye söylüyorum. Yani keşke diye bir şeyim bence yok. Çünkü çok kafamın dikine giden bir çocuk olduğum için onu değiştiremeyeceğimi biliyorum. Yani günahıyla, sevabıyla her şeyi ben yaşadım ve bu hale geldim. Belki keşke deyip bazı şeyleri yapmamış olsaydım şu andaki bu Demet'i oluşturamayacaktım. O yüzden de yaptığım her şeye iyi kötü sahip çıkıyorum. Ders alırım, pişman olmam Evet, diyorsun. evet, Güzel, evet. süper. Peki bu acıyla mutluluk hayatta böyle şey mi? Terazinin iki kefesi gibi mi? Yok, benim Genelde mutluluğum mutluluklar kısa çok daha sürüyor. fazla. Yok, Ne yok, güzel, yok, ne kadar çok. şanslısın. Şöyle bir şey çünkü en sevdiğim yönlerimden biri çok pozitif olmam. Mutlulukların envanterini tutuyorum Evet, diyorsun. yani ben hayatı zaten mutlu yaşıyorum. Ha, kötü bir şey mi oluyor? Çok güzel. Onu hemen geçiyorum. Yani kolay üzerinden geçip önüme bakabiliyorum. Hep mutlu uyanıyorum. Yani onu ilke edindim kendime. Yalan sende ne tür bir etki yaratır? Yalan söyler misin? Yalan nefret ederim. Hiç söylemem. Küçük Yani yalanlar da mı söylemezsin? gerçekten kesileceğimi bilsem yalan söylemem. O Sahi mi kadar söylüyorsun? dürüstüm maalesef. En kötü Çok iyi yanım değil. dürüstlüğüm. Öyle değil, yani, öyle demediğini biliyorum ama Ya hani karşı hakikaten taraftan da aynı dürüstlüğü bekliyorsun. bekliyorum. Ya bu illa her şeyi böyle en açıklığıyla anlatmak değil. Ya benim de bazılarına anlatmak istemediğim Maskelerin yok şeyler mu canım senin de? ya çok yok işte. Keşke olabilse. Politik olamıyorum, maskeli olamıyorum. Diplomasi yok mu? Hiç yok.
Ne oluyor öyle olunca? Bazen bazı yerlerde sıkıntı yaşayabiliyorum. Yani şunu şöyle böyle öyle mi falan yapsam keşke dediğim anlar olabiliyor. Ama bu da benim, yani yapacak bir şey yok. Peki dur, bir tane daha sorum var. Aman bitmesin, On- çok güzel. Onu sona sakladım. Bakalım ne geliyor. Dur. Vallahi yaptığım en güzel sohbet Ciddi mi? oldu. Ben çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Şu. Güçlü kadın kimdir, nedir? En sevdiğim şey. Ben güçlü olduğumu düşünüyorum. Güçlü kadın kendi güzelliklerini bilen, kendinin farkında olan, ne istediğini bilen, tabii ki maddi yönden de kuvvetli, kimseye muhtaç olmayan, kimseden bir beklenti içinde olmayan kadına denir. Ve güçlü bir kadınsın. Evet, öyle yetiştim zaten. Ve güçlü bir kadın olmak için üniversiteler bitirmiş olmak Hayır, sadece hiç. yetmez. Ben üniversite okumadım Para zaten. yetmez, Hayır, değil mi? hayır, hayır. Bütün bunlar. Ve şu anda hep kızıma da aynı şeyi söylüyorum. Kendi ayakları üstünde duran, hayata kendi penceresiyle bakabilen, kendi isteklerini yapabilen. Onun yanında bir yol arkadaşın varsa ne güzel. Tabii. O da çok kıymetli. Şey de değil benimki. Ya ben istediğim yolda yürürüm, ne olacak? Çok güzel fedakarlıklar da yapabiliyorum. İşte o anaç yanım, o duygusal yanım da çok kuvvetli. Bir aşk için her şeyi de yapabilirim ama Küçücük bir onurlu bir şey olsun. için de Yeter ki dünyayı onursa reddedebilir. olsun, onurlu olsun aşkı diye bir şarkı da var. Var. O yüzden güzel bir şey ya, güçlü olmak. Kadın olmak güzel. Seviyorum Vallahi kadın mi? olmayı, evet. Ya tabii çok zorlukları var. Keşke herkes bizlerin imkanına sahip olsa, her kadın, her kız çocuğu. Çok isterim. Maalesef ülkemizde, dünyada şiddetin her türlüsüne her zaman çok karşıyız. Ben gerçekten içim parçalanıyor bazı olaylarda. İşte o yüzden kızlarımızın daha çok okuması, daha çok meslek sahibi olması, daha çok desteklenmesi, onları evden kaçırmadan, onlara çok güzel sevgi verip, öpüp koklayıp yetiştirmek. Kız narindir, erkek gibi değildir. Onlara çok özen göstermek gerekiyor. Çok güzel söyledin. Şimdi kızı da oğlanı da yakında büyük yolcu edeceksin, yani kendi evlerine, barklarına gidecekler, sadece okullarına değil şimdiki gibi. Artık Evet, kendi evet, hayatlarını hayatlarına kuracaklar. da gidecekler. Kendini böyle 4-5 sene sonra, 10 sene sonra nerede görmek istersin? Nerede görüyorsun? Görüyorum zaten. Görüyor musun? Evet. Plan var yani. Plan işliyor. Var. İşte Ömer inşallah nerede olur? Avrupa'da mı oynar? NBA'de mi oynar? Ara ara onun yanına gideceğim. Ara ara kızımı da Allah alırım. başka dert vermesin. Evet. Evet. Ara ara işte kızım neredeyse, buradaysa, ben hep İrem'e de söyledim. Başımın üstünde yerim var. Ne yapmak istersen. Hiçbir şekilde benden, evinden, burası senin evin, ayrılmak durumunda değilsin. Her şartta seni desteklerim. Ben zaten onlarla mutluyum. Canıma minnet. Ama nerede olursa da olsun muhakkak, yani bir ayağım Ömer'de, bir ayağım İrem'de olacak. Ve kendim gezeceğim diyorum, herhalde en fazla bir 10 sene daha bu işleri yaparım. Ondan sonra böyle keyfi. Zaten onu şu anda da yapıyorum. Evet. Seyahat ediyorum. Oyunculuk içinse öyle bir sınır yok. Oyunculuk için öyle bir Sen sınır yok. programcılığını söylüyorsun. Yani. Evet, işte modellik o kadar da Model, yapamam ama şu anda hala defilelere çıkıyorum. Çıkıyorsun değil mi hala? Hala çıkıyorum, evet. Çok da keyif alıyorum. Hatta kızım yaşındakiler var. Bazen böyle kuliste sohbet ediyoruz. O kadar hoşuma gidiyor ki öyle. İnanamıyorlar zaten. Sana hayranlıkla bakıyorlar. Ya çok mutlu. Kimisi evet zaten biliyor. İşte o yolda olan genç kızlarımız da var. Çok tatlılar. Seviyorum gençlerle olmayı. Şahane. Demetciğim çok teşekkür Ben ediyoruz teşekkür katıldığın ederim. için. Harika Kalbini bize bir açtığın sohbet için. oldu. Çok Her sağ ol. zaman. Empatide de gerçekten son derece hızlı ve derinliklisin. Hepsi için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür güzel ederim. çocuklarınla, eşinle, sevgilinle mutlu bir Çok hayat teşekkür ederim. diliyorum İyi sana. ki Her varsınız. zaman Çok görüşelim. teşekkür Sen de iyi ederim. ki Evet, varsın. inşallah. Evet. Efendim gözümüz, gönlümüz, aklımız, fikrimiz açıldı.
Demet Şener'i misafir ettik. Önümüzdeki hafta yeni bir empatide, yine empatide buluşmak üzere. İyi akşamlar.